Lovers TV'den herkese merhaba. Bugün konumuz dolgu uygulamaları. Dolgu nedir? Hangi bölge uygulanır ve uygulama süre nedir? Bunlar hakkında bilgi edineceksiniz. Konuğumuz yine Kübra Her Hanım. zamanki gibi. Her zamanki gibi kliniğimizin gözdesi diyelim. Evet Kübra'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet de şık duruyorsun bu arada. Teşekkür ederim, siz de öyle. Teşekkür ederim. Yani körler sağırlar birbirine ağırlar gibi oldu Tabii ama yani önce Evet, şimdi dolgu zaten dünyada en çok yapılan uygulamalardan birisi aslında. Estetik uygulama deyince botoks ve dolgu olarak geliyor. Peki bu kadar insan dolgu yaptırıyor ama aslında dolgu nedir? İlk önce buradan başlayalım ve sonra diğer sorularımı ben sana soracağım. Tamamdır. Şimdi dolgu aslında hyaluronik asit bazlı bir jel. Aslında hyaluronik asit bizim vücudumuzda da var bu arada. Bu yani aslında vücudumuzla uyumlu bir şey diyebiliriz. Şimdi biz dolgu deyince hyaluronik asit aklımıza geliyor ama aslında başka dolgu türleri de var. Mesela işte kalsiyum hidroksapatitler var, PLLA'lar var. Ama bunlar birazcık daha aslında hacim vermediği için biz bunları biyostimülan sınıfına sokup bugün daha çok hyaluronik asit içerikli dolgulardan bahsediyor olacağız. Aslında hep bir arayış içinde olmuş dolgu ile ilgili. Zaman önce çalışmalar yapılmış, işte kalıcı dolgular yapılmış. Ben işte plastik cerrahi ilk başladığım dönemlerde kalıcı dolgular vardı. Ben yapmadım ama yapılan faciaları gördüm. Evet. Yani yüze yapılmış ama hiç erimiyor, dudağa yapılmış erimiyor. Böyle dolgulardansa aslında hyaluronik asit şu anda hem cildimizle uyumlu bu arada. Hani zaten cildimizde hyaluronik asit denen bir kolajenimiz var. Evet. Hem de geçici süre olduğu için bu sürede bize destek sağlıyor diyebiliriz. Kesinlikle. Ve elimizi en çok güçlendiren uygulamalardan da birisi bu arada Evet, gerçekten. çünkü doku uyumlu. Evet. Yani evet. dokuda kalıcı değil, uyumlu, zaman içinde azalıyor gibi bir sürü güzel şeyleri var. Şimdi evet, şimdi hyaluronik asit, daha doğrusu dolgu nereye uygulanır diyeceğim ama hani hemen hemen hem bölgeye sayabilirsin. Ama genelde bölgeler dışında da senin böyle tercih ettiğin veya daha çok talebin nerede olduğu, trendin nerede olduğu ile ilgili konuşalım bence bunu. Tabii. Şimdi şöyle, dolgu aslında boşlukları dolduruyoruz gibi düşünebiliriz. Dediğiniz gibi hani her yere uygulanabilecek bir şey. Ama tabii ki bunu belli ölçülerde, belli yerlere doğru miktarlarda uygulamazsak işte hastalarımızın çok endişe ettiği o şiş suratlar, yastık suratlar oluşabiliyor. O yüzden dozunda uygulama yapıyoruz kesinlikle. Dolguyu en sık uyguladığımız yerler hani hastalarımızın böyle hemen sonuç gördüğü şey dudak, çene sıklıkla uyguluyoruz. Son zamanlarda popüler oldu. Eski zamanlarda belki biraz daha az biliniyordu. Şakak dolgusu. Burada da boşluklarımız var. Bu biraz böyle kaşları da yukarı alıyor. Bunları çok kullanıyoruz. Daha evvelden de çok sık yaptığımız böyle şu elmacık bölgelerini birazcık yüzü yukarı kaldırmak için, lift etmek için uygulayabiliyoruz. Bir de nazolabiyaller en sık uyguladığımız bölgelerden. Aslında dolgu uygulamaları şimdi değişti biraz daha trend. Önceden dolgu yapılıyordu ama şimdi teknikler değişti, biraz değişti. Miktarlar şimdi da dolgular değişti. aslında hani tamam boşluklara, yüzümüzün boşluklarını yapıyoruz ama bir de lift etkisi yapsın diye yapıyoruz. Yani hani yüzümüzü yukarı doğru kaldırsın, özellikle germe etkisi yapsın, daha genç gözüksün diye. O yüzden teknik olarak değişti. Bunların uygulanma şekilleri de farklı aslında. Hani dolgu olarak yaptığımız zaman farklı bir teknik uyguluyoruz. Aynen öyle. Lift etkisi olsun, yüzümüzde gerginlik yaratsın, yüzümüzü yukarı doğru kaldırsın dediğimiz zaman da yüzün kaldıraç bölgeleri var. O bölgeleri işaretliyoruz. Bunlar işte 5.8 nokta tekniği diyen var işte ve bazı kodlar var, buna göre yapıyoruz. Dolayısıyla şey biraz değişti. Trend biraz değişti ve gayet de güzel doğal sonuçlar alınıyor bu dolgularla. Evet, yani zaten şu an ön planda olan şey doğallık aslında. Hastalarımız da hep bunu istiyor. O yüzden biz de genelde daha düşük miktarlarla işte hani hem yüzün ihtiyacına göre, yüzün proporsiyonuna göre aslında birazcık böyle sanatımızı konuşturuyoruz gibi bir şey. Herkes aynı şeyi yapmıyoruz. Evet, tüm boşlukları doldu. Mesela hastalarımızdan şey çok geliyor. Hani nazolabiyallerinden çok rahatsız olan hastalarımız oluyor. Direkt oraya dolgu istiyorlar. Mesela biz onlara bazen ne diyebiliyoruz? Ama diyoruz sizin işte bu buralarınızda boşluk var ya da biraz buralarınızdan destek gerekiyor diye. Bazen onların istediği kısmı doldurmak yerine dediğiniz gibi lift noktalarına uygulama yapıp aslında orayı biraz rahatlatabiliyoruz. Ya, dolgulaması çok geniş bu arada. Şu an o kadar yelpazesi var ve şimdi ve en çok aslında mağdur edilen kısımda burası diyebiliriz. Çünkü bilen bilmeyen herkes dolgu uygulaması yapabiliyor. O yüzden de bilmeyen kişiler bunu yaptığı zaman da işte ben burayı istedim, oraya dolgu yaptı. Orayı istedim, oraya yaptı. Aslında bu öyle değil. Değil. Tamamen senin söylediğin gibi bir yüzü değerlendirmek. İşte ben sana geliyorum, ben yorgunum diyorum demek ayrı bir şey. Bunu gençleştiren veya nasıl yorgun gözükmeyebilirim ama ben orama dolgu istiyorum, burama dolgu istiyorum dediğim anda yapılınca veya uygun değilse daha doğrusu bu süreç hasta istedi biz yaptık ama sonuçta ortaya bir şey çıkmayabilir. Evet. O yüzden bence bir bütünü değerlendirip ona göre uygulama yapmak lazım. Kesinlikle öyle. Burada amacımız da ne? Tabii ki doğallık ama
bazı insanlar doğallıktan çok mutlu olmuyor bu Evet. arada. Hani biraz da abartı kısımlar oluyor ama sen de zaten burada uzun süredir uyguluyorsun dolguları. Ben kendim yaptığım zaman bunu aslında her zaman dolgu erittiğim hastam hemen hemen yok diyebilirim. Ben dolguda daha çok kontrollü gitmeyi seviyorum. Evet. Yani hani atıyorum hastanın 3-4 dolguya ihtiyacı var. İşte ben 3'ünü yapıp birisini kontrole bırakırım. Yani o da o yüzden dolgu eklemek daha mantıklı bir işlem geliyor bana göre. Evet, Daha kontrollü bir eritmektense. işlem. Ama çok fazla yapıp eritmek daha kontrolsüz bir işlem. O yüzden hani dolgu erittiğim hastam hemen hemen yoktur diyebilirim bu süreçte. Ve böyle de yapılmasını aslında doğru buluyorum. Kendim Evet, doğru ekonomik buluyorum. olarak da öyle. Evet. Hastaya hani dolgu eritmek de çünkü o da başlı başına ayrı bir işlem. Less is more diye bir kültür Evet, şey var evet. ya son zamanlarda. Eritme kontrolsüz oluyor bu arada. Yapıyoruz, Evet. ne kadar erecek bakacağız diyoruz. Evet. Dolayısıyla hani bunu kontrol yapmak daha mantıklı. O yüzden hastayı biraz daha sık çağırabiliyoruz ama hani bu süreçte zaten hasta da bunları gördüğü zaman koşa koşa geliyor Geliyorlar, diyebiliriz aynen yani. öyle. Zaman ayırıyor diyebiliriz. Peki şimdi son zamanlarda trendler de olmaya başladı aslında. Trend dediğim kısımlar buydu. İşte lifting yapsın diye yapan var ama mesela jawline dolgusu çok trend hale geldi. Çene Evet, hattını, çok yüz istiyorlar hattını falan gerçekten. kontrollemek. Peki bunlar sizce doğru uygulamalar mı? Şimdi doğru hastalarda evet. Şöyle anlatayım. Şimdi bu bizim kemik dokumuz aslında bizi yaşlanmaya karşı koruyan bir şey. Ve bazı insanlarda gerçekten burada kemik doku hem yaşla birlikte böyle azalıyor, çökme oluyor. Hem de bazen yapısı olarak orası daha boş oluyor. Ve bu bizi şöyle düşünelim, destek doku olmayınca ne oluyor? Doku daha kolay aşağıya gidiyor. Mesela böyle hastalarda o jawline hattını aslında dolguyla desteklemek bence doğru bir yaklaşım. Evet. Ama en az önce bahsettiğimiz gibi daha küçük miktarlarda daha kontrollü giderek. Neden? Biz çok keskin bir hat yaptık. Hastanın zaten hattı vardı. Hasta çok daha fazlasını istedi. Dolgu hyaluronik asit su tutan bir jel aslında. Evet. Hani uzun vadede bizim karşılaştığımız yan etkiler ya da kötü sonuçlar biraz buna bağlı. Yani overcorrection'dan oluyor aslına bakarsanız. O yüzden hani o büyüyen suratlar, işte bu uzaylı gibi görünümü sebebi bunlar oluyor. O yüzden doğru hastada jawline yapmayı da seviyorum çünkü bir de gıdı görünümünü kamufle Evet, ediyor. evet. Hastalar bunu da çok soruyorlar ama tabii her gıdıyı da jawline ile kamufle Kamufle edemeyiz. edemeyiz. Başka işlemlerde kombine etmek gerekebiliyor. Yani yine hastaya özel bir yaklaşım demek daha doğru Tabii olacak. canım, yani zaten genel tedavi süreci de böyle, doktorun süreci de böyledir. Hani hastaya göre işte herkese ağrı kesici aynısını yazmazsın mesela. Tansiyon ilacının aynısını yazmazsın. Hani sonuçta tansiyon hastası ama ilaç farklı etki olabilir. Dolayısıyla bu da öyle bir süreç. Yani herkes aynı şeyi yapmıyoruz. Dolgularda şu var. Bazen şimdi hastalar tarafından geldiği zaman dolgu biraz abartı sonuçların ve kötü sonuçların çok olduğu bir uygulama bölgesi diyebiliriz. Burada bazen şu oluyor, bir körlük oluyor. Kişiler için söylüyorum. Yaptıra artık normal aslında çok abartı bir görüntüsü var. Ama hala dolgu istiyor, talebiyle geliyorlar. Ben bu arada böyle gelen kişileri durduruyorum. İşlem yapmıyorum, onu ileteyim. Diyorum ki ilk önce bir mevcuttaki dolgunuz gitsin, bir sonuç ortaya çıksın, ondan sonra yapalım diye. Ama ben yapmadığım zaman belki başka yere yaptırıyor olabilirler. Ve böyle yaptırıp gelip abartı olarak görüp hocam evet siz haklıydınız diyen hastalarım çok oldu bu arada. Bence bazı şeyler için zaman ayarlamak lazım ve o algıyı da kaybetmemek lazım. Hani dur demesini bilmek lazım doktor Evet. olarak. En büyük şeyimiz bu. Hani sen geldin benden uygulama istedin, uygun değilse ben dur demesini bilmem lazım ki onu da yapıyorum zaten. Evet, burada biz işte de hastaların yapıyorsun, onu güvenini o biliyorum şekilde zaten. Evet. aslında hani bir güven ilişkisi de Gerekeni kurmuş yapmak daha oluyoruz. doğrusu, evet. Aynen öyle. Yoksa her gelene hadi gel dolgu yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım böyle bir şey Yok. değil zaten. Bir de günümüzde zaten şöyle bir şey var. Bu dolgu uygulamalarında biraz azalma var aslında. Evet. Çünkü insanlar işte o kötü yapılmış, abartılı Aynen sonuçları görüp böyle dolgunun kötü bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ve aslında dolgu ihtiyacı olanlar da mesela bazı insanlara gerçekten dolgu gerekiyor. Onları bile bazen ikna edemediğim durumlar oluyor. Hani birazcık da bu yüzden konuşalım istiyoruz ya bu videolarda. Evet. Hani eğer doğru ürün kullanılırsa, doğru teknik ve doğru yerle ve doğru miktarlar dolgu korkulacak bir şey değil aslında. Bunu da söylemiş Evet olalım. evet, ben bazen şey diyorum işte mesela buraya gelen hastalarımız oluyor. Hocam eşim beni işte buraya geldim bilmiyor, işte uygulama yapacağız ama belli olmasın falan diye. Ben onları espri şeyinde anlamazlar, merak etmeyin falan diyorum. Çünkü abartı görüntü olmadığı sürece bu dikkat çekmiyor. Yani makyaj daha iyi makyaj yapmış gibi haliniz olabilir Evet. veya hafif yani tutmuş, Ödemlenmiş gibi, ödemlenmiş gibi görüntü olabilir ama böyle çok abartı bir sonuçta zaten olmaz. Ve hastalarımızın kontrole geldiği zaman da evet hocam anlamadı nereden bildiniz Ve falan daha diyorlar. çok, daha çok istiyorlar sonra. Biraz belli olsun evet, diyorlar biraz sonra. eşimiz bilsin falan diyorlar ama tabii bu farklı bir kategori. Yani sadece bilinsin bilinmesin kısmı var. Ama benim amacım yüze bakıldığı zaman daha böyle uyumlu, daha güzel bir görüntü yaratıp
o boşluklar varsa bazı işte dokunmak gereken onlara dokunup daha iyi hale getirmek aslında burada Yani amacımız. korkmasınlar dolgudan diyelim. Şimdi dolgularla aslında korkmasın diyoruz da şimdi haberlerde de duyuyoruz zaten çıkıyor. Bir sürü dolguyla ilgili falan kötü sonuçlar da görüyoruz. Aslında şunu bilin diye söylüyorum. Oradaki yaptıran atıyor merdiven altı bir sürü yere gitmiş, uygulama yaptırmış, yapan doktor bile değil veya işte eğitimi yok. Bununla ilgili zaten çoğu değil merkezlerde falan şeyler var. Bir dolgu yaparsa ne olur ki hani en fazla bu olur, eritiriz falan deyip bir sürü uygulama yapılıyor. Dolayısıyla ilk önce kime yaptırdığınıza ve hangi ürünü yaptırdığınızı bilin. Hani izleyiciler için söylüyorum. Ürün de çok önemli. Ürün de çok önemli çünkü piyasada şu an işte reklamlar yapılıyor. Biz de görüyoruz. Ürünün altında maliyet vermişler. Sen hani bunu yapıyorsan orada mutlaka bir şey O var. fiyatı mümkün değil. Mümkün değil Mümkün yani. değil. Bunu yaptırma ihtimalin yok. İşte ve buraya gidip işte yaptırıyor sonra böyle sonuçlarla karşılaşıyor. Diğerleri de bundan o dolguda böyle olmuş deniyor. Aslında hani kötü haber tez yayılır Evet şeyi. öyle oluyor. Bir ön yargı oluşuyor. Ön yargı oluşuyor. Bence doğru ellerde doğru ürün gayet mükemmel bir sonuç ortaya çıkarıyor. Bence de öyle. Evet. Şimdi tabii bunları konuştuk ama ürünlerle ilgili bazen istemediğimiz sonuçlar olabiliyor bu arada. Hani biz uygulama yapıyoruz. Uygulamalarda bazen işte güvenlik sınırları vardır. Bazen güvenli alanlar vardır. Yapılan dolguların kontrolleri vardır. Şimdi bunlarla ilgili tabii son dönem yayınlara çok çıkmaya başladı bu komplikasyonlarla ilgili. Bunlarla ilgili ne diyeceksin? Hani elimizde ürünümüz var gerçi ama... Var, evet. Şimdi bir kere zaten hyaluronik asit neden güvenli aslında? Çünkü onun bir antidotu da var. Yani hyaluronidaz var. Evet. Yani biz sonucu beğenmediğimizde ya da işte bazen yan etkilerle karşılaşabiliyoruz. Ne oluyor? Sonuçta orada su tutan yer kaplayan bir madde. Ne kadar dikkatli de olsak bazı anatomik farklılıkları olabiliyor. Ve orada bazen dokularda hani biraz dolaşım bozukluğuna sebep olabiliyor. Öyle bir durumda zaten hyaluronidaz enjeksiyonuyla biz bu durumu hemen çözebiliyoruz aslında. Evet. Yani o açıdan da güvenli. Uygun ellerde yapıldığı anda aslında bunu hiçbir şey sıfır değildir. Evet, hepsinin bir tıpta uygulama değildir riski ama var. dolayısıyla hani bunları riski minimize etmek, güvenli ellerde yaptırmak en şeyi. Ben de ameliyat yapıyorum mesela. Ameliyatta %100 sonuç garanti verme şansımız yok. Evet. Bazı şeyler kontrolümüz dışında olan şeyler gerçekleşebiliyor ama önemli olan bunlara nasıl dokunduğu, nasıl değerlendirdiğindir. Evet. Aslında doktorluk kısmı bazen orada ortaya çıkıyor. Yani müdahale yerlerine sınırlarını bildiğin anda da bu süreci... Komplikasyonları da yönetmek aslında Evet, burada önemli hepsini yönetmek olan. lazım. Dolgudan sonra tabii en sık ne görüyoruz aslında? İşte ödem Ödem. görüyoruz. Biraz morarma, kanama vesaire görüyoruz. Aslında en sık gördüğümüz bunlar. Hani onun haricinde Zaten evet büyük bir şey gözükmüyor zaten. çok şükür. Peki dolgularla ilgili bir süre verebiliyor muyuz? Mesela dudak yaptırdı, yüzeye yaptırdı, uygulama yaptırdı falan. Bunların işte yenileme süresi var mıdır? Bir de bu dolguların tamamı %100'ü vücuttan kayboluyor mu? Evet, şimdi önce %100'de başlayalım. Şimdi dolgular hyaluronik asit dedik ya, aslında Evet. vücudumuz bunu eritiyor. Burada dolgularla erimeyen kısım bu hyaluronik asiti çapraz bağları var. Yani dolguya dolgu özelliğini veren bir Evet. kısım var, çapraz bağ. Aslında vücutta kalan şey, biriken şey birazcık o oluyor. Hani hyaluronik asit vücuttan gidiyor. Bir de şöyle bir şey var, aslında hyaluronik asit gidiyor ama ne dedik orayı su tutup birazcık aslında genişletiyor. Evet. O yüzden de aslında etkisi tamamen kayboluyor diyemiyoruz dolgunun. Bu işte bizim kullandığımız gibi yapıldığında güzel bir şey. Çünkü neden? Diyelim ki elmacıklara dolgu yaptırdı hastamız. Bir sene sonra belki yine ihtiyacı oluyor ama daha minik miktarlarda oluyor. Evet. Ve böyle birkaç sene içinde böyle tekrarlı yapıldığında artık orada bir oturuyor ve hastanın dolguya ihtiyacı kalmıyor aslında. Yani tamamen sıfırlanıyor diyemiyoruz. Evet. Ama bu iyi dolgu kullanırsa kesinlikle kötü bir şey değil. Gelelim sürelerine. Aslına bakarsanız yani dolgu yaptık, bir ay sonra yine yapabiliriz. Yine yapılabilir ama işte burada o kötü sonuçların çıktığı nokta burası. Hastayı durdurmamız gereken nokta burası. Kısır Çünkü- döngü orada ortaya çıkıyor. Evet, çünkü mesela bazı hastalarımız hele dudak konusunda hep daha fazlasını istiyorlar. 2 tüp istiyorlar, 3 tüp istiyorlar gibi. Hani bunlar yapılabilir. Bir ay arayla da yapılabilir. Aynı anda 3 tüp dolgu da yapılabilir mesela. Ama işte ben en azından kendi yaklaşımımda hani yapıyorum. Bir ay sonra tekrar görüyorum hastayı. Genelde ortalamada işte kontrole çağırıyoruz hastaları. 2 ila 3 haftaya da bir ay sonra çağırıyoruz. Bir bakıyoruz. Hani ne durumda? Eğer ihtiyaç varsa evet ikinci bir tüp de eklenebiliyor. Öyle de bırakabiliyoruz. Yani aslında böyle bir şey yok. Hani botoks gibi değil. Hani botoksu diyoruz ya 4 aydan erken Evet. yapmıyoruz ama dolguda böyle bir şey yok. Ama işte bunu kontrol etmezsek de o uzaylı sonuçlar ortaya çıkacağı için sabretmekte fayda var. Hani ortalama şey diyoruz zaten hani
işte 8 ay, 1 yıl, 1,5 yıla kadar kalıcılıkları var diyebiliriz ama. Böyle diyelim. Evet, şimdi hyaluronik asitin aslında ortalama biz 1 yıl diyoruz aslında. Dolgularından süre olarak falan ortalama işte kısa ve uzun şeyinde. Burada şeyde haklısın. Bazen kendisi kaybolsa bile etkisi biraz daha uzun sürüyor. Hani diyelim ki lipstick etki olarak yaptık ama dolgu orada 1 yıl civarında falan kaybolduğunu düşünürsek eğer etkisi biraz daha uzun sürmüş oluyor. Aslında burada efektif olarak etki süresi de değiştirmiş oluyor. Bunu da işte daha fazla diyorum her yıl yaptıkça bu etki biraz daha uzamış oluyor. Ben dudakta 2-3 cc'ye başlangıçta karşıyım. Bu arada direkt Ben onu de yapmıyorum hiç. ileteyim. Sebebi şu, dudağın belli bir hacmi var. Dolayısıyla derinin de bir esneme kapasitesi var. Fazla yapmaya kalkarsan buraya bu defa dudak yeteri kadar esneyemeyeceği için deri farklı noktada kayma ihtimali. Ördekleşme oluyor işte. Farklı noktada kayma ihtimali var. Eğer fazla dolgu yapacaksam, eğer uygun da hasta, ilk önce bir tane yapıp derinin esneyip biraz oturması, sonra üzerine eklemeler yapmak bence etki süresinin daha uzun ve sonucun daha güzel olacağını Ve yan düşünüyorum. etki de daha az oluyor. Evet, öyle oluyor zaten. Kesinlikle. İşte biz çok yapmıyoruz bu arada. Bu Rus tekniğinde hani görüyorsunuzdur siz de. Enjeksiyonlu Onlar falan genelde böyle hani bir seansta işte hastalara da bir de öncesi sonrası yapıyorlar ya her yerde. Hastalar da onu görüp hani isteyebiliyorlar ama işte aslında o 2-3 dolgunun sonucu. Ya da işte daha kalın dolgu kullanıyorlar. Evet. Dudak daha fazla dönsün diye ama biz çok öyle tercih etmiyoruz. Ya işte o kalın dudaklı kişilerde olabilir belki. Hani hacim olarak o doldurabilir orayı ama ince dudaklı kişilerde bunu Mümkün değil. yaptığın zaman bu defa aynı sonucu alma ihtimalin yok. O yüzden ekleyerek yapmak daha Daha mantıklı. doğru. Yani. Şimdi biz de uygulama yapacağız aslında. Evet. Dolgularla ilgili. Şimdi biz de dudak dolgusu yapacağız. Evet, zor bir hastaya zor dudak bir hasta. dolgusu yapacağız. Evet, eline sağlık şimdiden diyelim. Şimdi dudak dolgusunda peki bu dolgularla ilgili genel prosedürden bahsedersek yaklaşımın nasıl oluyor? Hani krem, sürme, Evet. yani bu aşamaları falan nasıl yapıyorsun? Ya krem sürüyoruz iğneli bir işlem olduğu için. Bu arada çok hassas hastalar için dudakta şöyle bir şey de olabiliyor. Hani ben çok tercih etmiyorum ama hani içten böyle dental anestezi gibi de yaptıran isteyen hastalarımız oluyor. Ama biz genelde krem anestezi tercih ediyoruz. Çünkü çok çok da ağrılı. Yani evet biraz acılı bir uygulama ama hani kremle tolere edebiliyor hastalarımız. İşte kremle bir 10-15 dakika bekledikten sonra işleme geçiyoruz. Bir de ben kendim ne yapıyorum bazen işte kanülle dudak dolgusu uygulamamız da var. Hastalarımız belki görüyorlardır videolardan. Kanül dediğimiz böyle ucu keskin olmayan bir iğne aslında. Kanülle böyle bir iki giriş noktasından tüm dudağı hacimlendirmek, şekillendirmek mümkün. Daha doğal sonuç istiyorsa hastamız ya da böyle çok iğneyle çok girince daha morarma oluyor. Hani bunları istemiyorsa kanülle tercih edebiliyoruz. Ama daha böyle Russian lip isteyen hastalarıma, belirgin dudak isteyen hastalarıma iğneyle dolgu yapmayı tercih ediyorum. Ya, dudak dolgusunda ben bir şey soracağım o yüzden soruyorum. Tabii. Öpüşmenin peki bu süreci kısaltıp ve uzattığı ile ilgili şey var mı? Var Yani aslında senin- şöyle var. Şimdi ilk 3 gün zaten sert masaj yapmayın diyoruz. Çünkü dolgu yumuşak ya hani orada kayabiliyor, topaklanabiliyor. O yüzden ilk 3 gün dikkat etmek gerekiyor. Tamam. Bir de uzun vadede eğer çok sert öpüşme varsa ya da işte hasta dudaklarını çok yiyorsa kadınlar da çok yiyoruz dudaklarımızı. Ya onlar tabii dolgun Stresten. ömrün evet ya bilmiyorum artık ama alışkanlık da olabilir. Çok görüyorum ben de yaparken hep dudaklar yanmış oluyor. Bu hani sert baskı masaj yenilmesi hem dolgunun aslında birazcık asimetrik olma hani hem kaymasına sebep oluyor hem de erken eritiyor. Evet. Evet hazırsak Şimdi dolgu ile ilgili aslında genel bilgilendirmemizi yaptık. Şimdi dudak dolgusu uygulamasına geçeceğiz. Uygulamada görüşürüz. Evet, şimdi uygulamaya geçiyoruz. Kremimiz sürüldü, temizlendi. Gayet de iyi duruyor. Aslında zor bir dudak. Evet. İnce ve daha önce uygulama yapılmış galiba biraz. Eritme falan da yapılmıştı. evet eritme de Evet, yaptık. şimdi yan uygulama yapacağız. Sonucu paylaşacağız sizlere. Kanül ve Evet. iğneyle yapacağız bu hastamızda. Teknik tamamen sana ait. Sen anlat, Aynen. neden, nasıl yapacaksın, Evet. ona göre bakalım. Şimdi hastamızın ince bir dudağı var zaten. Daha önce dolgu yapılmış, ince olduğu için işte biraz bıyık bölgesinde taşmaları olan bir hastamızdı. Şimdi biz onları erittik. Biraz bekledik işte ödeminin geçmesini. Şimdi dolgu işlemine tekrardan hazır. Şimdi muhtemelen bir ml dolgunun tamamını kullanmayacağım. Biraz parçalar halinde yapacağım yine. Çünkü biraz dudak bir hacimlensin, bir yer açılsın isteyeceğiz. Bir de kanül ve iğne kombinasyonu uygulayacağım. Önce kanülle uygulama göstereceğim. Hem hastalarımıza görmüş olurlar. Daha sonrasında iğneyle de dış kısımlardan girip dış dudağı birazcık daha böyle dışa döndürdüğümüz işte bu Russian lips diye duyduğunuz yöntemi ekliyor olacağım. İşlem sonrası birazcık kanama, ödem morarma evet olabiliyor. Bunun için önerilerimiz oluyor hastalarımız. İşte arnika öneriyoruz, enflece öneriyoruz. İşlem öncesi yine 3 gün öncesinden işte kan sulandıracak
alkol, ağrı kesici ya da yeşil çay gibi şeyler içmemesini öneriyoruz. Yani aslında hem işlem öncesi hazırlık hem işlem sonrası hazırlıkla süreci çok daha rahat atlatabiliyoruz. Evet. Hadi başlayalım. Evet, dudak uygulamasını bitirdik. Eline sağlık, gayet de Teşekkür güzel ederim. oldu. Çok rahat geçti. Evet, iğneyle beraber kombin uygulama. Bence dolgunluğu falan da gayet güzel gözüküyor. Evet, bugün dolgulamalarla ilgili size bütün aslında detayları anlattık ama yine de aklınıza takılan sorular varsa mutlaka videonun altına yorum yapın. Biz de gerekirse tekrar video çeker, sizi aydınlatırız. Eline sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Diğer uygulamalarda görüşürüz.